Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1 yaş ölçülerinde yapraklı hırka çalışmasının yapımını anlatacağım. Hırkamızı 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. 2 yumakta 250 metre uzunluğunda anti peeling ip kullandım. İpim Kartopu Baby One. Beyaz rengini tercih ettim. Hırkamızın ölçülerini vereyim. 1 yaş ölçülerine uygun beden genişliği 27 santim, arka ortadan beden uzunluğu 32 santim, kol boyumuzun uzunluğu ise yine 32 santim. Sizler 2 yaş örmek isterseniz arkadaşlar önlere birer ilmek, kollara da yine birer ilmek, arka bedene de 2 ilmek ekleyebilirsiniz. Roba artırmalarını ise 2 ya da 3 artırma sırası fazla örebilirsiniz. Ben 1 yaş için 20 artırma sırası yaptım. Sizler de 22 ya da 23 artırma sırası örebilirsiniz. Yine kol boyunu şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Benim vermiş olduğum ölçülerden 4 ya da 5 sıra fazla örebilirsiniz. Kol boyunun uzunluğu ise size kalmış. Beden boyunu da bir yaprak fazla örebilirsiniz. 1 yaş için 5 yaprak çalıştım. 2 yaş için de 6 yaprak çalışabilirsiniz arkadaşlar. Beden genişliğini şu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Beden genişliğinin 30 santim olması gerekiyor 2 yaş ölçüleri için. Yine beden uzunluğu da 35-36 santim olabilir. Birkaç sıra fazla ya da eksik olursa da sorun olmaz. Hırkamızın arkadan görüntüsü de böyle arkadaşlar. Beyaz renge de çok yakıştı. Daha önce şapkasında çalışmıştım. Yine YouTube kanalımda videosunu paylaşmıştım. Şapkamıza takım olarak da hırkasını çalışmış oldum. Gerçekten çok güzel bir takım oldu. Hırkasını örüyorsanız mutlaka şapkasını da örün. Takım olarak çok güzel. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Yeni model videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi malzemeleriniz hazırsa hırkamızın yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Yapraklı hırkamız için 3,5 numaralı şişimize 83 ilmek atarak başlıyoruz. İlmeklerimi 3,5 numaralı şişe attım. Sıra başında 7 ilmek pat ilmeğimiz olacak. Sıra sonunda da yine 7 ilmek bizim pat ilmeğimiz haroşa olarak devam edecek. Şimdi sıra başındaki ilk 7 ilmeğimizi ters olarak örelim. Ben haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Yedi ilmek ters ördükten sonra şimdi bir ters bir düz olarak öreceğiz. Yakamızı, yaka lastiğimizi bir ters bir düz olarak öreceğiz. O yüzden bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ters, bir düz olarak sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sıra başındaki 7 ters ilmekten sonra bir ters bir düz olarak sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. Şimdi 7 ilmek kalana kadar bir ters bir düz olarak örüp gelelim. Bir ters bir düz olarak ördüm. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. Yaka düşürme tekniğini uygulayacağız yaka lastiğimizde. En son bir ilmek ters ördüm. Yaka düşürme tekniğini uyguladığımız için bu kenardan sayarsak 1 2 3 4 5 6 7. 7. ilmeğimi şişe takıyorum. Şöyle ön yüze geçiyorum. Bu tarafa gitmiyorum. Yaka düşürme tekniğini uyguladığımız için. İlmeği örmeden şişime takıyorum 7. ilmeği. Bakıyorum sıra düz ilmeğimde düz örüyorum.
Daha sonra ters, düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Yine sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak örüp gelelim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ördüm. En son bir ilmek düz örmüştüm. Yine bu kenardan sayarsam 1 2 3 4 5 6 7. 7. ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. 7. ilmeği şişime örmeden alıp bakıyorum, sıradaki ilmeğim ters olarak örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Sıra sonunda yine 7 ilmeğimiz kalana kadar bir ters bir düz olarak örüp gelelim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar bir ters bir düz olarak ördüm. Şimdi 5 ilmeğim kalana kadar örmem gerekiyor. Bu 7 ilmekten 2 tanesini haroşa olarak öreceğim. 1 2. Bu kenardan sayarsak 5. ilmeği yine örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 2 ilmek haroşa örüyorum. Kenar patımız haroşa olması gerekiyor. 3 6 7 ilmeğimiz oldu. Şimdi lastik kısmını yine bir ters bir düz olarak örüyoruz. Önce düzle başladım. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ters bir düz olarak sıra sonunda yine 7 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ördüm. 3 6 7. 2 ilmek haroşa olarak örüyorum. Bu kenardan sayarsak 1 2 3 4 5. 5. ilmeği alıyorum. Son kez yaka düşürme tekniğini yapmış olacağım. Dönüyorum. Arka yüze döndüm. Örmeden almış olduğum ilmeği yine örmeden alıyorum. 1 2. 2 ilmek haroşa örüyorum. 3 6 7. Buradaki 7 ilmeğim benim pat ilmeğim. Şimdi yine bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Yani sıra sonundaki 7 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Yine sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar bir ters bir düz olarak örelim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. Bu 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Sondaki ilmeği de düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Hatta sondaki ilmeği örmeden takalım arkadaşlar. Ön yüzde ters olarak örelim. 1. Yine haroşa olarak 7 ilmeğimi öreceğim. 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek haroşa ördüm. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Yine bir ters bir düz olarak sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ördüm. 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 7 ilmek haroşamız bizim pat ilmeğimiz. Sondaki ilmeği düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. Bir sıra daha arka yüzde örüp yaka lastiğimizi tamamlayacağız. Kenarda olan 7 ilmekleri haroşa olarak örelim. Diğer ilmekleri bir ters bir düz olarak örüp ön yüze geçelim arkadaşlar. Ön yüzde hem kol beden ayrımını yapacağız hem de yaprak yapımını anlatacağım. Şimdi arka yüzü tamamlayıp gelelim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ördüm. Kalan 7 ilmeği de ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeği
düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Şimdi bu sırada burada yaprak modelimizin birinci sırasını örmeye başlayacağız. Hem de kol ve beden ayrımlarını yapacağız. Önler 15 ilmekten oluşacak. Kollar 11 ilmek. Arka bedenimiz 23 ilmek. Aralarda ise ikişer ilmeğimiz olacak. İlmeklerimizin ara ilmeklerimizin kenarlarında ise artırmalarımız olacak. Şimdi ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Bu yaprağımızın kenarının kıvrılmaması için bu ilmeğe her zaman ilk ilmeği ters olarak öreceğiz. Daha sonra bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum ajur yapmak için. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım ajur yapmak için. Bir ilmek düz örüyorum. Yaprağımızın birinci ajur sırasındayız. Bir ilmek ters örüyorum. Aynı ilmeği tekrar örerek artırmamı yapıyorum. Daha sonra pat kısmında 2 haroşa ilmeğim kaldı. 2 haroşamızı haroşa olarak örüyoruz. Burası bizim 7 ilmek pat ilmeğimiz sayılıyor. Artırmaları saymayalım. 8 ilmek düz öreceğiz. 15 ilmeğe ön bedenimizi tamamlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmek ördüm. Şimdi bir ilmek artırma yapacağım. Artırmamı şu şekilde yapıyorum. Şimdi ayraç takıyorum. 2 ilmek haroşa örüyoruz. 1 2 tekrar ayracımı takıyorum. Bir ilmek artırma yapıyorum. Artırmamı yaptıktan sonra kol için 11 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ilmek ördükten sonra bir ilmek artırma yapıp ayracımızı takalım. 2 ilmek haroşamızı örelim. Tekrar ayracımı takıp artırmamı yapıyorum. Şimdi arka bedenimiz için 23 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 Şöyle tekrar sayayım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. 23 ilmek ördükten sonra bir ilmek artırmamı yapıyorum. Ayracımı takıyorum. Birkaç sıra ördükten sonra artırma yerlerimiz belli olacak arkadaşlar. Birkaç sıra ayraçlarla devam edelim. 1, 2 ilmek ters ördükten sonra tekrar ayracımı takıp artırmamı yapıyorum. Bu aralarda olan ayraç arasında olan 2 haroşa ilmeğimizin her iki kenarına artırmamızı yaparak devam edeceğiz. Şimdi kol için 11 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 11 ilmeğimi ördüm. Artırmamı yaptım. Ayracımı taktım. 2 ilmek haroşa örüyorum. Haroşanızı düz olarak örüyorsanız da yine düz olarak da örebilirsiniz. Her iki yönde düz olarak. Ben her iki yönde tersten örüyorum. Hiç fark etmez arkadaşlar. Ayracımı takıp tekrar artırmamı yaptım. Ön bedenimiz 15 ilmek olacaktı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Evet, 83 ilmekle başlamıştık. Kol ve beden ayrımlarımızın sayısı bu şekilde. Önler 15, kollar 11, arka bedenimiz 23 ilmekten oluşuyor. Aralarda ise 2 ilmek
haroşa ilmeğimiz var. Şimdi pat ilmeklerime geldim. Pat ilmeklerimi yine her iki yönde de tersten örerek haroşa örmüş oluyorum. Burada sondaki ilmeği örmeden alıyorum. Sıra başında ters olarak örüyorum. Kenarlarımın tırtıklı olmasını istediğim için. 7 ilmek haroşamızı örelim. Ayracımıza kadar ilmekleri ters olarak örüyoruz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Sadece yapraklı kısımlarda düz olan yerleri göstereceğim. Artırdığımız ilmekleri de yine ters olarak örüyorum. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Robamız boyunca ön yüzde her iki ilmeğin kenarlarına artırma yaparak devam ediyoruz. Aradaki ilmeklerimi de ters olarak ördüm. Artırma ilmeğimi ters örüyorum. Diğer ilmekleri de ters olarak örüyorum. Arka yüzde ters örerek ilerleyelim arkadaşlar. Yapraklı kısma kadar ters örerek gelelim. Arka yüzde en son ayracımdan sonra 9 ilmek ters ördüm. Artırmamla birlikte 9 ilmek oldu. Normalde 8 ilmeğimiz vardı. Şimdi yaprakta olan ilmekleri öreceğim. 2 ilmek haroşa örüyorum. Yaprağımızın kenarında 2 ilmek her zaman haroşa olarak devam edecek. Daha sonra 2 ilmek düz örüyorum. Şöyle sayı da vereyim ki karışıklık olmasın. 2, 4, 6 ilmeğim kaldı. İpimi öne alıyorum. 5 tanesini ters örüyorum. Sondaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Şimdi yapraklı kısmın ikinci ajur sırasındayım. Yine ilk ilmeği ters olarak örüyorum ki kıvrılma olmasın. 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Ajur yaptım. 1 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Ajur yaptım. 2 ilmek düz örüyorum. Şimdi burada yine artırma. Yaprağımızın kenarında hep artırmamız devam edecek. 1 ilmek ters örüyorum. Aynı ilmeği tekrar örerek artırmamı yapıyorum. 1 ilmek daha ters örüyorum. Bu 3 ters ilmeğim arka yüzde düz olarak devam ediyor. Her sırada da birer birer artıyor. Şimdi burada 2 haroşa ilmeğim var. Bu haroşa ilmeğimizin sayısı da değişmiyor. Yaprağımızın sol kenarından 2 haroşa olarak devam ediyor. Şapkasını ördüyseniz zaten arkadaşlar hırkasını da kolaylıkla örersiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğim var. 9 ilmeğimi ördükten sonra 1 ilmek artırmamı yapıp ayracımı geçiriyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar ayracımı geçirdikten sonra artırmamı yapıyorum. Şimdi ayracımızın arasında olan kol ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kol ilmeklerimi düz olarak ördüm. Artırmamı yaptım. Ayracımı geçirip 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar ayracımı geçirdim. Artırmamı yaptım. Arka bedende olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Artırma yerlerim anlaşılmıştır umarım arkadaşlar. Her iki ayracımızın hem sağ hem de sol kenarına yapıyoruz. Yani aradaki 2 haroşa ilmeğimizin her iki kenarına da artırmamızı yapmış oluyoruz. Örgüde sürekli öğrenler arkadaşlar örgüyü zaten bu şekilde artırmaların yapıldığını biliyor. Ben örgüye yeni başlayanlar ve bilmeyenler için ayrıntılı olarak anlatıyorum. Çünkü bana genelde bu şekilde sorular geliyor. Şimdi yine artırmamı yapıp ayraç kısmına kadar ördüm. Artırmamı yapıyorum. Ayracımı geçirip 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum her iki yönde de. Ayracımı tekrar geçirip artırmamı yapıp kolda olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz.
Birkaç sıra sonra ayracımı çıkaracağım arkadaşlar. Zaten model kendisini belli edecek, artırma yerlerimiz. Artırmalarımızı arka yüzde yapmıyoruz. Her ön yüzde robamız boyunca artırmalarımız devam ediyor. Tekrar artırma yerine geldim. Artırmamı yaptım. Ayracımı takıp 2 ilmek haroşamı örüyorum. Tekrar ayracımı takıp artırmamı yapıyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 6 tanesini haroşa olarak örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Yine yapraklı kısma kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. İlmeklerimi ters örerek yapraklı kısma kadar geldim. Yapraklı kısma kadar geldikten sonra 2 ilmek haroşa örüyorum. Daha sonra 3 ilmek düz. Ön yüzde örmüş olduğumuz ters ilmeği arka yüzde düz olarak örüyoruz. Ön yüzde 3 ilmek düz örüyoruz yaprağımızın kenardaki ilmeklerini. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ters örüp sondaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Şimdi yaprağımızın 3. ajur sırasındayız. 1 2. ajur sırasını ördük. Yine ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Bu ilmek hep ters olarak devam edecek. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Ajur yapmak için ipimi öne aldım. 1 ilmek düz örüyorum. Yaprağımın ortasındaki ilmeğimi tekrar ipimi öne aldım. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. 1 ilmek ters örüyorum. Aynı ilmeği tekrar örerek 1 ilmek artırma yapmış oluyorum. Daha sonra 2 ilmek ters örüyorum. Burada 4 ilmek tersimiz oldu. Bu ilmekleri arka yüzde düz olarak örüyoruz. 2 haroşa ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi buraları tekrar anlatıp videoyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle kısaca tekrarlayayım. Ayraç ilmeklerimizin arasındaki haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Her ön yüzde de kenarlarında artırma yaparak robamız boyunca ilerleyeceğiz. Şimdi ön yüzde artırmalarımıza devam ederek sıramızı tamamlayalım. Daha sonra arka yüzde ilmeklerimizi ters örerek yapraklı kısma kadar gelelim. Arka yüzde yapraklı kısma kadar arka yüzümüzü ördüm. Şimdi yapraklı kısımdan 2 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 4 ilmek düz ördükten sonra yaprakta olan ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sondaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde 4. ajur sırasına geçiyoruz. İlk popcorn'u bu sırada yapacağız. 4. ajur sırasında ilk ilmeği ters olarak ördüm. 1 2 3 4 ipimi öne aldım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar ajur için ipimi öne aldım. 1 2 3 4 4 ilmek düz ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. Aynı ilmeği tekrar örerek bir ilmek artırmamı yapıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Yapraklı kısımdan sonra 1 2 3 ilmeğimizi olmuş oldu arkadaşlar. 3 ilmek ördükten sonra popcorn yapacağız. Hemen buraya bir tane popcornumuzu yapalım. 3 zincir çekiyorum. Doladım. 1 2 3 tane trabzan yapıp bütün ilmekleri topluyorum. İlmeği şişime geçiriyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2 haroşa ilmeğimi haroşa olarak örüp
Yine robamızda artırmalarımıza devam ederek örüyoruz. Ön bedende olan ilmekleri artırma kısmımıza kadar düz olarak örüyorum. Arada olan 2 haroşa ilmeğime kadar geldim. Hemen bir ilmek artırmamı yapıp 2 haroşa ilmeğimi ördüm. Tekrar artırma yapıp kolda olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Ön yüzde artırmalarımıza devam edelim. Daha sonra arka yüze geçelim. Arka yüzü ters olarak örüp yaprağımızı örmeye devam edelim. Arka yüzde yapraklı kısmı örerek geldim. Yine 2 ilmek haroşamızı örüyoruz. Daha sonra 1 2 3 4 5 ilmek düz ördükten sonra yaprak kısmında olan ilmekleri arka yüzde ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Şimdi artık bu sırada yaprağımızı küçültmeye başlayacağız. 4 ajur sırasında yaprağımızı tamamladık. Şimdi yaprağımız küçülerek devam edecek. Yine ilk ilmeği ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp ikinci ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördükten sonra 8. ve 9. ilmeği ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. İpimizi öne alıp artırmalarımıza devam ediyoruz. Bir ilmek ters örüyorum. Aynı ilmeği tekrar örüp ters olarak bir ilmek daha ters örüyorum. Burada 3 ilmeğimiz oldu. 1 2 3. 4. ilmeği ise düz olarak örüyorum. Bu düz ilmeğim benim bir sonraki yaprak modelimizin ortasındaki ilmek olacak arkadaşlar. Şöyle yaprağımızın ortasındaki ilmek. Daha sonra 1 2 3 4 ilmek ters olarak ördükten sonra yine düz olarak ön bedenimizi örmeye devam ediyoruz. Aradaki 2 haroşa ilmeğime kadar örerek geldim. Hemen artırmamı yapıp 2 haroşa ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar artırma yapıp şimdi kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde artırmalarımıza devam edelim. Arka yüzü örüp yapraklı kısma kadar gelelim arkadaşlar. Şimdi ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp geliyorum. Arka yüzde yapraklı kısma kadar geldim. 2 ilmek haroşa örüyorum. Daha sonra 2 ilmek düz, 1 ilmek ters örüyorum. Sonraki yaprak modelimizin ortasındaki düz ilmek arkadaşlar. Arka yüzde ters örüyoruz. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Yaprak modelimizde olan ilmekleri ters olarak örüyoruz. Sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde yaprağımızda olan ilmekleri eksiltmeye devam ediyoruz. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. İkinci ilmeğin yönünü çevirip üçüncü ilmekle birlikte düz olarak örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesmiş oldum. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüp 6. ve 7. ilmeğin ikisini birlikte soldan girip kesiyorum. İpimi öne aldım. Yine artırmaya devam ediyorum. Bir ilmek ters ördüm. Aynı ilmeği tekrar örüp artırmamı yapıyorum. 2 bir ilmek daha örüyorum. 3. Şimdi 4. ilmeğimize popcorn yapacağız. Popcornları her sırada yapmıyoruz. Bir sıra popcorn yapmadan örüyoruz. Diğer yüzde popcorn yapıyoruz.
3 zincir çekip 3 kez de trabzan yapıyorum. İlmeği şişime geçirip sıra düz ilmeğimde düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Düz ilmeğimizin yanındaki ilmeğe de tekrar popcorn yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir çektikten sonra 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bütün ilmekleri toplayıp sıkıştırıyorum. İlmeği tekrar şişe atıyorum. Şişe geçiriyorum. Sonraki sırada popcorn yapmayacağım. Bir sıra popcorn yapıp bir sıra yapmadan devam ediyoruz. Bir ilmek ters örüyorum. 2 haroşa ilmeğimi ters olarak örüp yine düz ilmeklerimi düz olarak örüp devam ediyorum. Yine ön yüzde her iki haroşa ilmeğin kenarlarında artırmalarımızı yaparak devam edelim. Arka yüzü yine ters olarak örüp yapraklı kısma kadar gelelim. Arka yüzde yapraklı kısma geldim. 2 haroşa ilmeğimizi örüyoruz. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 ilmek düz örüyoruz. Yapraklı kısımdaki ilmekleri ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi tekrar yapraklı kısımda eksiltmeye devam ediyoruz. İlk ilmeği ters olarak ördüm. İkinci ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 3 ilmek ördükten sonra 4. ve 5. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. 1 ilmek ters ördüm. Aynı ilmeği tekrar örerek artırmamı yaptım. Bu sırada popcorn yapmıyoruz. Yapraklı kısımdan sonra 1 2 3 4 5 ilmek ters örüyoruz. 1 ilmek düz örüyorum. 1 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek de haroşa örerek yapraklı kısmı tamamlamış oluyorum. Yapraktaki ilmek sayımız azalıyor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi artırmalarımıza ön yüzde devam edelim. Arka yüzü ters örerek yine yapraklı kısma gelelim. Arka yüzde yapraklı kısma geldim. 2 haroşa ilmeğimi haroşa olarak örüp 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyoruz. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Yine ilk ilmeği ters olarak örüyorum. İkinci ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek düz örüp yine sonda kalan yaprakta 2 ilmeği birlikte düz örerek kestim. Yaprağımız küçülüyor. 1 ilmek ters örüyorum. Aynı ilmeği tekrar ters örerek artırmamı yaptım. 1 ilmek daha ters örüyorum. 3 ilmek ördükten sonra 4. ilmeğimize popcorn yapıyoruz. Üç zincir çekip 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 trabzan yaptıktan sonra hepsini birlikte birleştirip şişime geçiriyorum. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüp düz ilmeğimin hemen yanındaki ters ilmeğimize de popcornumuzu yapalım.
3 ilmek, 3 zincir çekip 1 2 3 tane trabzan yapıp hepsini birlikte toplayıp yine şişime geçiriyorum. Bu sıramızı da bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Bir ilmek ters örüp 2 haroşa ilmeğimi örüyorum. Yine ön yüzde artırmalarımıza devam ediyoruz. Arka yüzdeki ilmekleri ters örerek yine yapraklı kısma kadar gelelim. Yapraklı kısmı ayrıntılı olarak anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Eğer şapkasını ördüyseniz hırkasını da kolaylıkla örebilirsiniz. Şapkasını örmeyenler için hırkasını da ayrıntılı olarak anlatmak istedim. Şimdi ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp geliyorum. Yapraklı kısma kadar geldim. Arka yüzdeyiz. 2 haroşa ilmeğimizi örüyoruz. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ilmek ters, sondaki ilmeği de düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Şimdi ilk ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. İkinci ilmeğin yönünü çevirdim. Bu sırada 3 ilmeği birlikte düz olarak örüyoruz. Yaprağımızı tamamlamış oluyoruz. Yaprağımızda sadece bir ilmeğimiz kalıyor. Artık artırma yapmıyorum bu sırada. Ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimize kadar ilmekleri ters ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüp 2 ilmek haroşa örüp yapraklı kısmı tamamlamış oluyoruz. Dediğim gibi yine ön yüzü artırmalarımızla birlikte örelim. Arka yüzde ters örerek yine yapraklı kısma gelelim. Arka yüzde yapraklı kısma kadar geldim. 2 haroşa ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüyorum. Yaprakta kalan 2 ilmeği ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Ön yüze geçiyorum. Şimdi bu sırada burada 5 ilmek keseceğim. Şu şekilde ilmeğin yönünü çevirip şişime taktım. 1 2 ilmeği birlikte örerek kestim. İlmeği tekrar şişime taktım. 2 3 4 5 ilmek kesmiş oldum. Burada şimdi yapraklı kısmın ilk sırasına dönüyoruz arkadaşlar. Şu birinci sırayı, yani birinci ajur sırasını örmeye geçiyoruz. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alarak ajur yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Ajur yaptım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Burada bir ilmek ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi ters ördüm. Aynı ilmeği tekrar örerek artırmamı yaparak 2 ters ilmeğim oldu. Şimdi 2 ilmek de haroşa olarak ördüm. Yaprak modelimizin birinci sırasını örmüş oldum. İkinci yaprak modelimizin birinci sırasını örmüş olduk arkadaşlar. Birinci yaprak modelini nasıl ördüysek ikinci yaprak modelini de aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. İsterseniz videoyu başa sararak tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi robada yapraklı modelimizi yaparak ilerleyelim. Ben şimdi robamızda ilerleyip geliyorum. Toplamda kaç artırma sırası ördüğümü o zaman söyleyeceğim. Artırmalarımıza devam ederek ilerleyip gelelim. Roba kısmımız 20 artırma sırası olana kadar ördüm. Buradaki haroşa sıralarımızı sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20 sıramız oldu. Şimdi kol ayrımına kadar ön bedenimizi örelim. İlk ilmeğimizi ters olarak örüyorum. 1 2 3. Üçüncü ajur sırasındayım. İpimi öne alıyorum. Ajur yapıyorum. Ortadaki ilmeği düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3. 3 ilmek düz ördükten sonra tekrar ipimi öne alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Aynı ilmeği tekrar örerek artırmamı yaptım. Bir ilmek, 2 ilmek ters ördükten sonra 2 ilmek de haroşamızı örüyoruz. Ayrım kısmımıza kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Aradaki 2 haroşa ilmeğime kadar düz örerek geldim. Aradaki 2 haroşa ilmeğimizin bir tanesini ön bedenimize, bir tanesini kola ekleyeceğiz. O yüzden haroşalardan bir tanesini de düz olarak örüp ön bedenimize ekliyoruz. Farklı bir 3,5 numaralı şişe alıp kolda olan ilmekleri öreceğim. Bu haroşa ilmeğimin bir tanesini kola eklediğim için onu da düz olarak örüyorum. Şöyle şişimizi çekip alt tarafa alayım. Şimdi kolda olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Yine ayrım kısmına kadar kolda olan ilmeklerimizi örüp gelelim. Aradaki haroşa ilmeklerime kadar kolda olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Aradaki haroşa ilmeğimden de bir tanesini düz olarak örüp kola ekliyorum ve dönüyorum. Kolumda toplamda 53 ilmeğim var. 53 ilmeğimizle kolumuzu örerek ilerleyeceğiz. Sondaki ilmeği düz olarak ördüğüm için sıra başında ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sondaki ilmeğimi yine düz olarak örüp sıra başında örmeden alacağım. Ön yüzde düz, arka yüzde düz olarak, arka yüzde ters olarak kol lastik kısmına kadar örerek kolumuzu ilerleyelim. Anlatacak bir şey yok arkadaşlar kolda. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak kolumuzu örüp gelelim. Kolumu kol lastiğine kadar ördüm. Kenarlarda herhangi bir kesim işlemi yapmadım. Şu şekilde santim olarak ölçümüzü vereyim. ...28 santim arkadaşlar. Tam kol altından da şöyle 16 santim. Haroşa sırasını sayarsak da 46 sıra. Şu şekilde arka yüzden sayarsak sıralarımızı 46 sıra ördüm. Şimdi lastik kısmına geçiyorum. Lastik kısmında kesimlerimizi yapacağız. İlk ilmeği aldıktan sonra 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Lastik kısmını bir ters bir düz olarak öreceğim. Bir ilmek düz örüyorum. Kesmiş olduğum ilmekleri ters ilmeklerime denk getiriyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmeği ters örerek kesiyorum. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Şimdi bir ilmek düz, bir ilmek ters örüyorum. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Ters ilmeğimi örerken 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Bir ters, bir düz, bir düz, bir ters, bir düz. Ters ilmeği örerken 2 ilmeği birlikte ters örerek hem ters örmüş hem de bir ilmek kesmiş oluyorum. 1 2 3. Şimdi dördüncü ilmeği 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Bir ilmek düz, ikinciyi ters, üçüncü ilmeği düz, dördüncü ilmeği keserek ters örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, dördüncü ilmeği ters örerek kesiyorum.
Bu şekilde örmeye devam edelim. İlmeklerimi kestim. Toplamda 10 ilmek kestim. 53 ilmeğimiz vardı. 10 ilmek kesince 43 ilmeğim kaldı. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ters ilmekleri ters, düzleri düz olarak 7-8 sıra kadar örelim. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters olarak artık kesim yapmayacağız arkadaşlar. Şişimizde olan ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak 7-8 sıra örüp gelelim. Kol kesimini nasıl yapacağım onu göstereyim. Kol lastiğimizi 8 sıra bir ters bir düz olarak ördüm. 2 4 6 8. Şimdi ön yüzde 9. sırada kesiyorum. Kesimlerimi şu şekilde yapıyorum. İlk ilmeği aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Ters ilmeklerimizi ters örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Düz ilmeğimizi düz olarak örüp yine bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Bildiğiniz başka kesim yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Ben bu şekilde düzgün bir kesim tekniğini kullanmış oluyorum. Sizler de istediğiniz tekniği kullanabilirsiniz. Şimdi ben bütün ilmeklerimi kesip geliyorum. Kol kesimini tamamladıktan sonra ipimi biraz uzun kestim daha sonra dikmek için. Şimdi tekrar ipimi arka bedenimizin köşesine bağladım. Örerek kol ayrımına kadar gelip diğer kolu örmeye geçeceğiz. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Kol ayrımına kadar ilmeklerimizi düz olarak örüp gelelim. Ayrım kısmımıza kadar geldim. 2 haroşa ilmeğin bir tanesini arka beden için düz olarak örüyorum. Şimdi yine başka bir 3,5 numaralı şişle kolda olan ilmeklerimi öreceğim. Aradaki bir ilmeğin aradaki haroşa ilmeklerden bir tanesini de kola ekliyorum. Bir tanesini arka bedene, diğerini kola ekliyorum. Şimdi kolda olan ilmeklerimizi yine ayrım kısmımıza kadar düz olarak örelim. Aradaki 2 haroşa ilmeğime kadar geldim. Yine haroşa ilmeklerden bir tanesini kola ekliyorum. Diğerini ön beden için öreceğim. Arka yüze geçiyorum. Kolumuzda toplamda diğer koldaki ilmek sayımız kadar 53 tane ilmeğimiz var. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örmeye devam edelim. Diğer kolu kaç sıra ördüyseniz bu kolu da aynı şekilde örmeniz gerekiyor. Göstermiş olduğum gibi lastik kısmına başlarken orada 10 ilmek kesmemiz gerekecek. Yine aynısı gibi kesimlerimizi yapalım. Lastik kısmımızı kaç sıra ördüysek yine lastik kısmını kesip bu kolumuzu da tamamlayalım. Yani diğer kolu ölçüleri nasılsa bu kolun ölçüleri de aynı olması gerekiyor. Kaç ilmek kestiyseniz bu kolda da o kadar kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu kolumuzu da tamamlayıp gelelim. Beden kısmımızı örmeye geçelim. Bu kolumuzu da tamamladım. Her iki kolu da aynısı gibi örerek tamamlamış oldum. Şimdi ön bedenin arka kısmına ipimi bağladım. Şu şekilde göstereyim. Önce yapraklı ön bedeni örmüştük. Bu kolumuzu ördük. Arka beden örerek geldik. Bu kolu ördük. Şimdi ön bedenimizi örüp arka yüze geçeceğiz. İlmeklerimizi düz olarak örelim. Pat ilmeklerimizi de haroşa olarak örüp arka yüze geçelim. Ön bedeni örerek tamamladım. Şimdi
arka yüzü örmeye geçiyorum. Şimdi yine arka yüzde ön bedenimizde olan ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ön bedende olan ilmeklerin tamamını ters örüp gelelim. Arka yüzde ön bedende olan ilmeklerimi ters örerek geldim. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimi örmeye geçiyorum. İlmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Arka bedende olan ilmekleri de ters olarak örelim. Bu sırada herhangi bir artırma işlemi yapmıyoruz. İlik açmadan örüyoruz arkadaşlar. İlikleri yapraklı kısımda kullanacağız. Şöyle ilk ajur sıramızda olan yerleri ilik olarak kullanacağımız için ilik açmadan ilerliyoruz. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Arka bedende olan ilmekleri ters örerek geldim. Şimdi ön bedende olan ilmeklerimizi örmeye geçelim. Yapraklı kısımdayım. Şimdi ön bedende olan ilmekleri örmem gerektiği gibi öreceğim. İlmeklerimizi ters örelim. Yapraklı kısımda olan ilmeklerimizi de örmemiz gerektiği gibi örüp arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Yapraklı kısmı örmem gerektiği gibi örüyorum. İlk ilmeği ters olarak ördüm. 1 2 3 4 ilmek düz örüp ipimi öne alıp ajur yapıyorum. Ortadaki ilmeği düz örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Ajur yaptım. 2 3 4 ilmek düz örüyorum. 4. ajur sırasında popcorn yapmaya başlıyorduk. Bu sırada popcorn yapacağım. Bir ilmek ters ördüm. Aynı ilmeği tekrar örerek artırma yaptım. Bir ilmek daha ters ördüm. 1 2 3 4. ilmeğime popcorn yapacağım. Şimdi buraya popcorn yapıp geliyorum. Popcorn yaptıktan sonra bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek haroşa örüp ön bedendeki ilmekleri düz olarak örüyorum. Kol altına kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kol altında bir ilmek artırma yapacağım. Her iki kol altında da bir ilmek artırma yapmamız gerekiyor. Şimdi kol altına kadar düz olarak örelim. Şimdi burada ipimiz uzadı. Hem bu ipi kaybetmek hem de artırma yapmak için bu ipi kullanıyoruz. Şu şekilde alttan ipi sol şişime geçirip şöyle bir dakika sol taraftan arkadaşlar sol taraftan girip düz olarak örüyorum. Buradaki ipi bu şekilde hem kaybetmiş hem de artırma yapmış oluyoruz. Diğer kol altında da aynı şekilde bir ilmek artırma yapalım. Daha sonra herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan şişimizde olan ilmeklerimizi örerek ilerleyelim. Yine yapraklı kısmı göstermiş olduğum gibi örerek ilerliyoruz. Toplamda 5 yaprağımız olana kadar beden kısmını öreceğiz. Arka yüzde ters, ön yüzde düz olarak şişimizde olan ilmeklerle herhangi bir artırma işlemi yapmadan yapraklarımızı da göstermiş olduğum gibi 5 yaprak olana kadar örüp gelelim.
Hırkamızı 5 yaprak olana kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. 5. yaprağı tamamladıktan sonra 4 haroşa sırası örüyoruz. 4. haroşa sırasını ön yüzde örüp arka yüzde kesmelere geçiyorum. İlmeklerimi nasıl kesiyorum göstereyim. İlmekleri arka yüzde düz olarak örüp kesiyoruz. Şu şekilde. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını kesip hırkamızı tamamlayalım. Şu kısmı da söyleyeyim arkadaşlar. Normalde ikinci yaprağa geçeceğimiz zaman 5 ilmek yaprakta kesiyorduk. Fakat son yaprakta kesim yapmıyoruz. Yani 5 ilmek kesmeden haroşa örmeye geçiyoruz. 4 haroşa sırası ördükten sonra da bütün ilmeklerimizi kesiyoruz. Şimdi ilmeklerimin tamamını kesip geliyorum. İlmeklerimi kestim. Kalan ipi de aralardan geçirerek gizleyeceğim. Şimdi kol dikişimi nasıl yapıyorum göstereyim. Ön yüzde kol dikişimizi şu şekilde yapıyoruz. İlmeklerin arasına girerek dikiyorum. Son ilmeklerin arasındaki boşluklara batarak karşılıklı gelecek şekilde dikiyoruz. Kenar ilmeklerimin arasındaki boşluklara batarak dikiyorum. Şimdi bu kolu da dikip tamamlayacağım. Sonrasında düğmelerimi dikip geleceğim. Hırkamızın kol dikişlerini yaptım. Düğmelerimi dikip tamamladım arkadaşlar. Şöyle önden görüntüsü bu şekilde, arkadan görüntüsü de böyle. Hırkamızı tamamlamış olduk. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.